Herkese selamlar. Bugün yapımı inanılmaz kolay ama lezzeti bir o kadar şahane bir fırın yemeği tarifim var. Buyurun yapımına geçelim. 3 tane patatesi soyup küp küp doğrayalım. 2 tane patlıcanı da yine aynı şekilde küp küp doğrayalım. Ben kuru patlıcan kullandım. 3 tane orta boy soğanı yemeklik doğrayalım. 6 tane tatlı yeşil biber doğrayalım. Benimkiler acı olduğu için 2 tane biber doğradım. Sizin tatlıysa biberleriniz 6 tane doğrayın. Ve bir baş sarımsak. Bu sarımsak oluyor. Minik minik doğradım bıçakla. Onları da ekliyorum. Kapya biberiniz varsa 2 tane de kapya biber ekleyebilirsiniz. 3 tane domatesi yine küp küp doğrayarak ekleyelim. Ve yaklaşık 1 kilogram kadar kuşbaşı doğranmış et. 1 tatlı kaşığı tuz ve yarım tatlı kaşığı karabiber ekleyerek hepsini iyice bir harmanlayalım. Domates yerine domates sosu kullanabilirsiniz. Eğer domates sosu kullanacaksanız 1,5 su bardağı domates sosu ve yarım su bardağı su ekleyin domateslerin yerine. Şimdi 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı da biber salçasını elimizle iyice ezerek bütün malzemelere karıştıralım. Ve klasik çay bardaklarıyla 1 çay bardağı zeytinyağı ya da sıvı yağ ekleyelim. Bu aşamada hepsini karıştıralım. Buraya kadar izlediyseniz bir yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İyice karıştı. Artık yemeğimizi fırına gönderebiliriz. Ben güveç tepsi kullandım ama elinizde güveç yoksa normal fırın tepsisinde de yapabilirsiniz. İçerisini tereyağla yağlayalım her tarafını. Ve yemeğimizi içerisine yerleştirerek yukarıdan hafifçe bastıralım. Yemeğimizi önceden ısıtılmış 230 derecelik alt üst ayardaki fırına göndereceğiz. Ve yaklaşık 1 saat 20 dakika arasında pişecek. Kontrollü olalım. Üzerine 5 tatlı kaşığı tereyağı koyalım. Ve yuvarlak şekilde kestiğim yağlı kağıdı ıslattım, suyunu sıktım. Üzerine kapatması daha kolay oluyor ıslattığınız zaman, kalkmıyor. Ve yine yağlı kağıdın üzerine de alüminyum folyoyla üstten kapatıyorum. Yanlardan sıkıştıra sıkıştıra ağzını kapatıyorum. Pişerken buharı içinde kalacak ve hepsi çok güzel bir şekilde pişecek. 230 derecelik fırında yaklaşık 1 saat 15 dakika kadar kaldı. Buharı içinde kaldığı için nefis pişti. İsterseniz bu aşamada çıkarıp şöyle bir karıştırarak tekrar bir 15-20 dakikalık süre tutarak fırına gönderebilirsiniz. Eğer üzeri kızarsın istiyorsanız. Ama ben bu şekilde servis etmeyi tercih ettim. Misafirlerin önüne küçük güveçlerle koyabilirsiniz. Ya da küçük güveç kaselere doldurarak o şekilde fırınlayabilirsiniz. Fırın tepsisine azıcık su koyun. Bu küçük kaseleri de içerisine yerleştirerek fırına atın. Üzeri hafif kızarsın. O şekilde de servis edebilirsiniz. Ya da aynen bu şekilde hiç fırına da sürmeden sıcak sıcak misafirlere servis edebilirsiniz. Eğer küçük güveç kaseleriniz yoksa normal yemek tabaklarında da servis yapabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Dileyen üzerine kaşar serpip fırınlayabilir. O şekilde de çok lezzetli oluyor. Fikir olması açısından söyledim. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.